Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökenini açıklama çabası olarak başlayan bu videolar dizisinde yaklaşık 1,5 yılı tamamlamış olduk. Bu süre boyunca 80'i aşkın video çektim. Bu videolar içerisinde özellikle insan dilinin kökenini anlamayı zorlaştıran belli düşünce kalıpları ve önyargılarla değişik teorik engeller oluşturan dogmatik anlayışlarla mücadele etmeye çalıştık. Bunların başına bildiğiniz gibi insan merkezcilik geliyordu. İnsan merkezcilikle ilgili birkaç tane video çektim. İnsan merkezciliğin düşünce dünyamızı nasıl engellediğini, insanı ve insanla ilişkin konuları anlamada ne büyük zorluklara yol açtığını anlatmaya çalıştım. Buna bağlı olarak örneğin maymuncuk teorilerden söz ettim. Maymuncuk teorilerin bir örneği olarak örneğin işte Freudçuluktan bahsettim. Onun dışında insanla ilgili konuları anlamayı engelleyen büyük beyin hipotezine bağlı olarak insan beynini bir bilgisayara benzeten, insan beynini değişik modüllerin bir toplamı olarak tıpkı bir bilgisayar gibi anlatan görüşlerin nasıl konuları karıştırdığını ve konuları gerçek anlamıyla kavramamızı engellediğini anlatmaya çalıştım. İster istemez bu konular videoların uzamasına yol açtı. Çünkü beni izleyen arkadaşların çoğu bu ülkede eğitim gördüler. Bu ülkede düşünce sistematikleri ve düşünce yapıları oluştu. Oysa ki bu düşünce yapısının oluşmasında bildiğiniz gibi felsefenin pek bir rolü yok. Neden yok? Çünkü ülkemizde felsefe diye bir eğitim alanı yok. Kuşkusuz bazı üniversitelerde felsefe bölümleri var ama onların nasıl bir felsefe bölümü olduklarını oralarda okuyan arkadaşlar çok iyi bileceklerdir. Şimdi ilkokuldan sonra ortaokulda felsefenin F'si bile yok. Felsefeye çocuklar sadece lise 10. sınıfta haftada 1 saat, 1 ya da 2 saat ve 11. sınıfta tanık oluyorlar. Ve bu haftada 2 saatlik felsefe dersinde de aslında felsefe değil, felsefenin suyunu öğreniyorlar. Yani örneğin belli felsefi akımlardan kabaca tarih sırasına göre anlatılıyor. Ya da belli filozofların düşünceleri çocuklara kitaplardan olduğu gibi anlatılıyor. Anlatanlar kim? Yani felsefe öğretmenleri deniliyor ama gerçekten felsefe fakültelerinden, felsefe bölümlerinden mezun olup felsefe öğreten öğretmen sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Yani felsefe öğretmenlerinin çoğu hiç abartmıyorum, belki %90'ına yakını çocuklara felsefeyi sadece ellerindeki müfredat kitaplarındaki konularla sınırlı olarak ve onları papağan gibi anlatıyorlar. Gerçek anlamda felsefeci olan, felsefeyi günlük yaşamda çocuklara öğretmeye çalışan, felsefeyle çocukların zihinlerini açmaya çalışan öğretmen sayısı ne yazık ki %5'i onu geçmez. Yani bunu bir felsefeci olarak çok iyi biliyorum. Şimdi düşünce iklimi bu olduğu için bu eğitimden, bu müfredattan geçen çocuklar üniversitede zaten doğrudan doğruya felsefe okumuyorlarsa felsefe ile ilgili konulardan yine yoksun kalıyorlar. Ve yoksun kaldıkları için en kötüsü de özellikle son 10-15 yıldır giderek baş aşağı giden eğitim sisteminin bir sonucu olarak Türkiye'de artık bildiğimiz anlamda bir üniversite eğitimi de doğru düzgün kalmadı. Yani üniversitelerde okuyan, üniversite eğitiminden geçen çocukların çoğu eğer çok iyi öğretmenlerin elinden geçerek oralara gelmişlerse ve bulundukları üniversitede iyi hocalara denk gelmişlerse bu eğitimi sürdürebiliyorlar. Ama onun dışındakilerin çoğu ne yazık ki vasat, sıradan basit bir lise ya da bir İmam Hatip okulundaki öğrencilerin öğrendiği bilgilerle
bu noktalara geliyorlar. Ve genel olarak son yıllarda görselliğe ve sosyal mecralara dayalı bilgilenme çabalarının ve buna yönelik alışkanlıkların yerleşmesiyle birlikte insanların çoğu artık hap gibi bilgiler peşindeler. Yani bir an önce bir takım şeyleri ilgi duyduklarına ona bakmak istiyorlar ama sonrasında hemen ilgileri dağılıyor. Şimdi bu durum ister istemez benim videolarıma da yansıdı. Yani bazı arkadaşlar örneğin benim videolarımı evet ilgileniyorlar, hoşlarına gidiyor ama konuları benim biraz abarttığımı, sündürdüğümü, uzattığımı, ayrıntı konularda sürekli dolaştığımı söylüyorlar. Oysa ki ben de bunları karşımdakilere anlatabilmek için derli toplu temellerine inerek ve gerçekten bir aydınlanma yaşayabilecekleri bir biçimde ve felsefenin yol göstericiliğinde bunu kavrayabilmeleri için ayrıntı konulara girmek zorunda kalıyorum. Çünkü ele aldığımız konular yani gerek dilin kökeni olsun, gerek insanın evrimi olsun şu ya da bu bilim dalıyla açıklanabilecek konular değil. Hepinizin bildiği gibi şimdi insan dilinin kökenini anlatabilmemiz için evrim teorisini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biyolojinin bir takım konularına girmek zorundayız. Genetikten haberimiz olması lazım. Çünkü genetik bir takım çalışmaların sonuçları bizim ele aldığımız konular bakımından son derece önemli. İnsanın davranışları, hal ve hareketleri, kişiliğinin oluşması bu konular bakımından insanı evrimsel geçmişi açısından diğer hayvanlarla ilişkileri bakımından ele almak durumundayız. O zaman etolojiye yani hayvan davranış bilimine bakmamız gerekiyor. En yakın akrabalarımız olan primatlardan yararlanmak zorundayız. Primatlarla ilgili yapılan çalışmaların sonuçları bizim için önemli. Dolayısıyla primatolojiye ve primatolojinin bir takım bulgularına dayanmak zorundayız. Daha sonra antropolojiye geliyor. Antropolojiyle ilgilenmeden antropolojik bir takım verileri ve çalışmaları göz önüne tutmadan insanın evrimini, insan topluluklarının gelişmesini nasıl açıklayacağız? İnsanın evrimine bakmamız açısından paleoantropolojiye de girmemiz gerekiyor. Paleoantropolojik verileri, çalışmaları, paleoantropolojik karşılıklı analizler, karşılaştırmalı analizlere dayanılan çalışmaları göz önünde tutmadan insanın evrimini anlatabilir miyiz? Anlatamayız. Bu sosyal psikoloji var, evrimsel psikoloji var, evrimsel biyoloji var. Kısacası burada yürüttüğümüz ya da burada ele aldığımız konular disiplinler arası. Yani çok sayıda disiplinin verilerini ele almayı gerektiren ve onlardan ortaya çıkan sonuçlardan bir sentez oluşturmaya çalışan bir çaba. Dolayısıyla ister istemez farklı konulara, farklı konularla ilgili başlıklara girmek zorunda kalıyoruz. Bu da günümüzün görselliğe dayalı iletişim ve öğrenme alışkanlıklarına kapılmış bazı izleyen iyi niyetli arkadaşlara sıkıcı gelebiliyor ama yapabileceğim fazla bir şey yok. Dolayısıyla ben ağır ağır her hafta bir video çekerek de olsa bu konuları belli bir noktaya kadar sürdürmek istiyorum. Şimdi bu sürdürme sürecinde çok değişik konuları ele aldığımız için konular ister istemez uzadı. Ama değişik konuların ayrıntılarına ve bizi bu konuda engelleyen değişik düşünce çabalarına neler olduğuna, bizi engelleyen düşünce kalıplarının ve önyargıların neler olduğuna değindiğimiz için bundan sonraki işimiz daha kolay olacak. Yani artık insanın nasıl evrimleştiğini, insanın bir takım bilişsel özelliklerinin nerelerden kaynaklandığını, bunların gelişmesinde hangi seçilim baskılarının
söz konusu olabileceğini, doğal seçilimin nasıl işlediğini, belli özelliklerin ve belli kültürel yapıların nasıl oluştuklarını kabaca ele aldığımız ve bunlarla ilgili son bilimsel bilgilere uygun bir takım sonuçları sizlere aktardığım ve burada tartıştığımız için bundan sonraki konuları ele almamız ve geliştirmemizin daha kolay olacağını, artı daha zevkli ve ilginizi çekecek, daha hoşunuza gidecek, her videoda daha yeni ve ilginç bilgilerle tanışacağınız ve izini sürebileceğiniz yeni konu başlıklarının olabileceğini söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi insan dilinin ortaya çıkmasını insanın evrimsel sürecinde belli bir zaman diliminde mucizevi bir takım gelişmelerle açıklamanın doğru olmadığını defalarca vurguladım. Yani yaklaşık olarak 100.000 yıldan sonraki süreçte esas olarak insan dilinin bugünkü biçimiyle evrimleştiğine yönelik çok sayıda bilim insanının bir fikir birliği içerisinde olduklarından söz etmiştim. Kimileri bu insan dilinin bugünkü halinde ortaya çıkmasını 100.000 yıl kadar geriye götürürken kimileri 50.000 yıla, hatta daha da yakın döneme taşıyanlar var. Şimdi bu somut biçimlenmenin ne zaman olduğu aslında o kadar önemli değil. Yani şu açıdan önemli değil. Yarın bir gün değişik bilim alanlarındaki araştırma teknikleri geliştiğinde insan dilini bugünkü biçimiyle olanaklı kılan biyolojik donanımın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini herhalde öğreneceğiz. Yani örneğin bugün belli hayvanlar insan dilini belli düzeylerde konuşup anlayabiliyorlar. Fakat bize en yakın olan şempanzeler bile istediği kadar bizi anlasın, insan gibi konuşması mümkün değil. Çünkü donanımı eksik. Yani insan dili gibi konuşabilmesi için şempanzenin ses kutusu buna uygun değil. Beynindeki bir takım nörotransmitter dediğimiz taşıyıcı bir takım moleküller, şunlar bunlar, kuşkusuz onlarda belli şeyler eksik olması gerekiyor. Eksik olduğu için bizim kadar dili kusursuz biçimde kullanamıyorlar. Ama daha da önemlisi, bu videolar dizisi boyunca bunu anlatmaya çalışmıştım. Yani insan dilini esas olarak var eden, insan dilini olanaklı kılan insan toplumsallığının benzersizliği. Yani maymunlar, şempanzeler, kuşlar, kediler, köpekler insan dilini konuşamıyorlar. İnsan dilini anlayamıyorlar. Neden? Çünkü insan dilinin olanaklarıyla ve onun yapabilecekleriyle ilgili olarak onlarda bir seçilim baskısı, bir ihtiyaç yok ki. Yani bu hayvanlar insan gibi konuşma ihtiyacı hissetmiyorlar. Çünkü öyle bir yönelimleri yok. Onların yaşam tarzları, türlerinin onlara sağladığı olanaklar bakımından böylesi bir ihtiyaçları olmadığı için bu hayvanlar insan dilini öğrenme konusunda bir çaba içerisinde değiller. Olmaları da gerekmiyor zaten. Yani bunu örneğin kanzi örneğinde anlatmaya çalışmıştım. Kanzi örneğin bir bonobo, çok yetenekli, annesiyle ilgili olarak yürütülen dil çalışmaları sırasında bir yavru olarak ortalarda dolaşıyor. Kimse ona bir şey öğretmeye çalışmıyor ama annesine ve diğer bonobolara bir şeyler öğretmeye çalışan bilim insanları, primatologlar zaman içerisinde fark ediyorlar ki yani tamam, yetişkinlere, kanzinin annesine, diğerlerine falan bir şey öğretemiyorlar ama kanzi birçok şey öğreniyor. Bunun üzerine kanzi ile ilgilenmeye başlıyorlar ve kanzi yani benzeri görülmemiş bir biçimde diğer bonoboların, şempanzelerin hiçbirinin yapamayacağı kadar çok kelimeyi öğreniyor. Bunlarla, insanlarla iletişim haline girebiliyor. Ama kanzi bu öğrendiklerini diğer bonobolara aktaramıyor. Neden? Çünkü onların buna yönelik bir ilgileri yok. Yani çocukluktan itibaren bu ilgi olmayınca bu olay zaten gerçekleşemez. Defalarca
kurt çocuklar örneklerini vermiştim. Yani bir çocuk toplum içine doğmazsa, ormanda büyümüşse, 2,5-3 yaşına kadar konuşmayla ilişkin hiçbir çabanın içerisine girmezse, bir ortamda bulunmazsa bir daha konuşamıyor. Dolayısıyla insanı insan yapan en önemli iki özellik konuşma ve iki ayak üzerinde yürüme. Ve dikkat edin, konuşma ve iki ayak üzerinde yürüme bizim doğal özelliklerimiz, biyolojik özelliklerimiz değil. Bunları olması için gerekli biyolojik donanım bedenimizde var. Evrimsel süreçte bunlar gelişti. Fakat bunların var olması bizim otomatikman konuşmamızı ve yürümemizi sağlamaya yetmiyor. Otomatik olarak konuşmamız ve yürümemiz söz konusu olmadığı için bunları toplumsal düzen içerisinde, toplumsal ilişkiler içerisinde konuşmayı öğrenmemiz ve yürümeyi öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla insan dilinin kökenini tam olarak ne olduğunu, nasıl geliştiğini kavrayabilmemiz için konunun bu iki yönüne, yani biyolojik, genetik yöne ve kültürel, toplumsal yöne gereken özeni göstermek zorundayız. Şimdiye kadar bu iki yönün ne kadar önemli olduğunu ve bunlardan hareketle insan dilini ve insanın evrimini anlamamız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Ve belli videolarda bu konuların ayrıntılarına girdiğim için bundan sonraki işimizin daha kolay olacağını söyledim. Şimdi insan dilinin kökenini ve insan dilinin gelişmesini anlayabilmek için insan toplumsallığının ne olduğunu, nasıl geliştiğini, onun ayrıntılarını ve buna bağlı olarak insan toplumsallığını var kılan, yani onu olanaklı kılan bilişsel faaliyetlerin nereden ortaya çıktıklarını adım adım ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi bu ortaya koymaya yönelik olarak ilk video olarak ahlakın ortaya çıkmasını anlattığımı biliyorsunuz. Yani insan toplumlarında ahlakın neden ahlak diye bir olayın olduğunu, hayvan topluluklarında ahlakın olmamasına rağmen insan topluluklarına insanın benzersiz toplumsallığını oluşturan çimento olarak ahlakın nereden boy verdiğini anlatmaya çalışmıştım. Dolayısıyla ahlak bir üst bilişsel yapı olarak ahlakın ortaya çıkması insanın evrimleşmesinde bir aşamayı temsil ediyor. Şimdi ahlakın ortaya çıkması, yani benzersiz insan toplumsallığının çimentosu olarak ahlakın ortaya çıkmasını kısaca betimledikten ve açıklamaya çalıştıktan sonra insan toplumsallığını geliştiren ve ilerleten diğer bir takım özelliklere yavaş yavaş ele almamız gerekiyor. İnsan toplumsallığının hayvan toplumsallıklarından farklı olarak bir biçimde gelişmesini açıklamaya yönelik bilimsel ve felsefi çabalardan daha önce söz etmiştik. Hayvanlarda bir benzerini görmediğimiz insan toplumsallığının benzersizliğini ortaya çıkartan koşulların açıklanmasına yönelik teorik çabalar içerisinde bir görüş olarak öne çıkan ilk açıklama çabası şuydu: aslında insan toplumsallığı esas olarak yüksek memelilerde ve özellikle de bize yakın kuzenlerimiz olan primatlarda görülen davranış örüntülerinin insanda daha bir üst düzeye çıkması biçiminde geliştiğini söyleyen görüştü. Bu görüş esas olarak insan toplumsallığını akraba kayırmacılığı temelinde gelişmesini, koşullu ve koşulsuz karşılıklılık ilkeleri temelinde bu insan toplumsallığının geliştiğini ve süreç içerisinde değişik biçimlere evrildiğini ve ihtiyaçlar doğrultusunda insan beyni geliştikçe bu ihtiyaçları çözüme ulaştıracak biçimde beynin özelleşmeye başladığını ve böylece insanın bugünkü konumuna geldiğini söylüyordu. Bildiğiniz gibi ben bu anlayışa karşı çıktım. Çünkü
Bu anlayış sonuçta insan yapan özelliklerin esas olarak büyük beyinlerle birlikte ortaya çıktığını söyleyen büyük beyin hipotezine dayanıyor. İnsan toplumsallığını açıklamaya yönelik bir başka açıklama çabası da yakınsak evrim dediğimiz, yani bize yakın kuzenlerimizde ve bir takım memelilerde görülen seçilim baskılarının aynılarına insanların maruz kaldığını ve bunların sonucu olarak insan toplumsallığının yavaş yavaş geliştiğini söyleyen bir anlayış var. Bu da esas olarak birinci maddede sözünü ettiğim anlayıştan pek farklı değil. Yani sonuçta kuşkusuz insan toplumsallığını ortaya çıkaran belli seçilim baskıları var. Bu seçilim baskılarının bazıları yüksek memelilerde ve primatlarda görülen seçilim baskılarına benzerlik taşıyor. Fakat insanı hayvanlardan ayırt eden ve insan toplumsallığında hayvan topluluklarında görülmeyen bir takım özelliklerin ortaya çıkması bu geçmiş seçilim baskılarının doğrudan çeşitlenmesiyle ya da devamıyla ulaşabilecek bir durum da değil. Burada insanı diğer hayvan topluluklarından farklı kılan koşullara ve bu koşullara tepki olarak, bu koşullara bağlı olarak ortaya çıkan değişik seçilim baskılarına bakmamız gerekiyor. Bu geçmiş son videolarda anlatmaya çalıştığım gibi belli adaptasyonların sonucu olarak, örneğin ayağa kalkmayla birlikte ebeliğin ortaya çıkması, allomaternal, yani yavrulara kendi ana babalarının dışındaki diğer bireylerin bakabildikleri işbirlikçi üreme sisteminin gelişmesi, babalığın ortaya çıkması, nine dede adaptasyonunun sonuçları gibi diğer hayvan türlerinde görmediğimiz ilişkilerin ve adaptasyonların sonucu olarak insan toplumsallığının geliştiğini anlatmamız gerekiyor. Bundan sonra ele alacağımız konulara ilişkin genel çerçeveyi bu şekilde belirledikten sonra konuları nasıl ele alacağımıza ilişkin de birkaç söz söylemek istiyorum. Primatların evrimleşmeleri yaklaşık 30 milyon yıllık bir süreci kapsıyor. Bu 30 milyonluk yıl süreç içerisinde primatlar, ki bugün sayıları 300 ile 400 arasında değiştiği söyleniyor, çok geniş bir memeliler grubu. Bu grup içerisinde kuyruksuz maymunlar dediğimiz grubun ayrılması, bu grup içerisinde de ilk olarak yaklaşık 9-10 milyon yıl önce orangutanlar ayrılıyor. Daha sonra goriller, gorillerden sonra insanın ve şempanze ve bonoboların ortak ataları 7-8 milyon yıl önce ayrılıyor. İnsanın evrimleşme sürecine bakarken primatların durumlarından, primatların toplumsal davranış ve özelliklerinden yararlanmak durumundayız. Bu konuları işlerken genel olarak etolojiden, temeli davranışlarını inceleyen etoloji biliminin sonuçlarından ve primatolojiden, primatologların ortaya koydukları çalışmalardan, gözlemlerden ve bir takım karşılıklı analizlerden kuşkusuz yararlanacağız. Bundan sonraki çalışmalarda konuları ele alırken dikkat edeceğimiz konulardan birincisi bunlar olacak. İkinci olarak primatların ve insanların değişik özelliklerini, davranışlarını, hareketlerini birbirleriyle karşılaştıran ve bunlardan sonuçlar çıkarmaya çalışan deneysel çabalardan da yararlanacağız. Bu deneysel çabalar ne demek örneğin? İşte diktatör oyunu diye bir oyun var. Ultimatom oyunu diye bir oyun var. Ya da mahkum ikilemi denilen, yani kısacası değişik oyun teorileri ve bu oyunlara bağlı olarak insanların, kadınların, erkeklerin, çocukların, gorillerin, şempanzelerin, bonoboların bu oyunları nasıl oynadıkları ve bunlarla ilişkin tepkilerini anlatan değişik çalışmalar var. Bu çalışmalardan ve bu deneysel
çabalardan da yararlanacağız bundan sonraki videolarda. Bunların sonuçlarını göz önüne tutarak belli konuları anlamaya çalışacağız. Kuşkusuz geçmişte buna ilişkin bazı örnekler vermiştim. Hatırlayan arkadaşlar olabilir. Örneğin maymunlarda eşitsizlik tiksintisi diye bir durumun olduğunu, tıpkı insanlarda olduğu gibi maymunların da kendilerine eşitsiz bir biçimde davranılmasından çok rahatsız olduklarını ve bu tepkilerini gösterdikleri bir deneyden de söz etmiştim. Yani bu deneyde örneğin yan yana iki kafeste iki tane maymun duruyor. Birisine salatalık, diğerine muz veriliyor. Bir süre sonra yanındakine muz verildiğini gören maymun tepki göstermeye başlıyordu falan. Yani bunu anlatan, bu deneyi anlattığımı hatırlıyorum. Ama bunun benzeri başka deneyler ve çalışmalar da var. Dolayısıyla bundan sonraki açıklamalarımızda bu tür verilerden de yararlanacağız. Son olarak da evrimsel kökenlerle ilgili yapılan değişik çalışmalardan, analizlerden ve karşılaştırmalı analizlerden de yararlanacağız. Yani bunlardan yararlanmadan bu konuları sürdürmemiz pek olanaklı ve yeterli olmayacaktır. Şimdi bu kısa açıklamalardan sonra insan üst bilişsel faaliyet olarak ilk ele aldığımız toplumsallığın çimentosunu oluşturan ahlakın ardından ikinci önemli bir konu olarak bu videoda insan eşitliği konusunu ele almak istiyorum. 1789 yılında gerçekleşen Fransız devriminin en önemli sloganlarından birisinin egalite, liberte et fraternite, yani eşitlik, özgürlük ve kardeşlik olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Şimdi Fransız devriminden sonra bütün dünyaya dalga dalga yayılan eşitlik, özgürlük ve kardeşlik sloganı sayısız devrimciye, sayısız halk ayaklanmasına ilham kaynağı oldu. Ve dolayısıyla birçok ülkenin kuruluşunda 1789 Büyük Fransız Devrimi'nin yaktığı meşalenin rolü çok büyüktü. Fransız Devrimi ile dünya gündemine gelen ve dalga dalga dünyanın her köşesine yayılan eşitlik, özgürlük ve kardeşlik sloganlarının aslında ironik bir biçimde insanlığın evrimsel yürüyüşünün başlangıcında, yani o şempanze ve bonobo kuzenlerimizden ayrıldıktan sonra Australopithecus'ları ya da insanın ilk tarihsel atalarını oluşturan canlıların yaşantılarında uç vermeye başladıklarını söylemek yanlış olmaz. Şimdi ilk duyduklarına birçok arkadaşa garip ve inanılmaz gibi gelebilir, fakat insanlaşmanın evrimleşmesinin başlangıcında eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ilkeleri bütünüyle geçerliydi. Gelişmelerin böyle olduğuna ilişkin en somut ve en gerçekçi kanıtlar aslında geçen yüzyıl, yani 20. yüzyılda hatta 19. yüzyılın sonlarında başlayıp 20. yüzyılın bütününde sürdürülen çok kapsamlı antropolojik çalışmalar bize geçmişte ilk insanların yaşadıkları koşulların buna benzer koşullar olduğunu düşündürtecek çok önemli veriler var. Afrika'nın Kalahari çölünde yaşayan Kung halkı denilen avcı toplayıcı topluluklar, Tanzanya yağmur ormanlarında yaşayan Hadse toplulukları, yani Okyanusya'dan Avustralya'ya, Brezilya'dan Kanada'ya,
Ova Kızılderililerinden, yani Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki Ova Kızılderililerinden Güney Amerika'ya, dünyanın değişik köşelerinde geçen yüzyılda yapılmış çok sayıda ayrıntılı avcı toplayıcı kabilelerle ilgili çalışmalar vardı. Şimdi bu çalışmalar aslında bize aradan geçen binlerce, on binlerce, milyonlarca yıla rağmen geçmişte insan topluluklarının da aynı biçimde yaşamış olabileceğine ilişkin çok ciddi ipuçları sunuyor. Belli koşullara bağlı olarak bunlara uygun biçimde yaşamayı gerektiriyor. Örneğin bugün bile günümüzde, yani 21. yüzyılda, daha önceki bir videoda söz etmiş olabilirim, Hint Okyanusu'nda Sentinel diye bir ada var. Bu Sentinel adasında yaşayan ilkel bir kabile var. Hint hükümeti bu kabileyle ilgili olarak Sentinel adasına gidişleri ve orada araştırma yapmayı ya da her ne nedenle olursa olsun bu adaya gitmeyi yasakladı. Sentinel adası sakinleri bildiğiniz yani ilkel bir yaşam sürüyorlar. Ok ve yayları var. Başkaca da hiçbir şeyleri yok. Bağışıklık sistemleri kendine özgü olduğu için bizlerle temas halinde bir toplu olarak kıyma uğrayabilecekleri endişesi nedeniyle Hint hükümeti o adaya geliş gidişleri yasaklamış durumda. Ve bu insanlar binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce yıl önceki insanların yaşadıkları gibi yaşıyorlar. Dolayısıyla belli koşullar eğer dıştan müdahale olmadığında aynı biçimde sürdürülebilir. Zaten felsefe tarihinde bu durumu en iyi ifade eden filozoflardan birisi Hegel'di. Hegel'in şöyle bir lafı vardır arkadaşlar. İnsanlığın mutluluk dönemleri tarihin boş sayfalarıdır. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek aslında. Yani insanlığın geçmişte dingin, mutlu, huzurlu bir biçimde hep aynı biçimde kuşakların birbiri ardına gelerek sürdürdükleri bir yaşam tarzında ilginç, tarih açısından kaydedilecek önemli olaylar yoktur. Yani ne yoktur örneğin? Savaş yoktur, çekişme yoktur, öldürme yoktur. Yani bir hareketlilik bildik anlamın dışında, normal yaşam sürecinin, yaşam döngüsünün dışında hiçbir tarihsel olarak kaydedilecek önemli bir olay yoktur. Dolayısıyla insanlık mutlu bir dönem yaşadığında, yani mutluluğun kastımız insanlık belli bir yaşam standardını aynı biçimde sürdürdüğü koşullarda tarih açısından kaydedilecek önemli olaylar olmadığı için tarihin boş sayfalarında hep bunlar vardır. Yani insanlığın mutluluk dönemleridir. Peki tarihin esas sayfaları ne zamandır? Hepinizin bildiği gibi tarih esas olarak insanlar arası boğazlaşmaların tarihidir. Yani Birinci Dünya Savaşı çok önemlidir. İkinci Dünya Savaşı daha da önemlidir. Geçmişe gidelim. Geçmişte örneğin Moğolların ortaya çıkması çok önemlidir. Ama Moğollardan önce Hunlar vardır. Onlardan önce İskitler vardı. Massagetler vardı. Bütün bunlar birdenbire Orta Asya'nın bağrından ortaya çıkıp o dönemin batıdaki medeni dünyaya gelmeleriyle birlikte bir kaosa ve kargaşaya yol açıyorlardı. Yani örneğin Batı Hunlarının lideri Atilla'nın ta İtalya'nın kapılarına kadar dayanmasına, Avrupa'nın içlerine kadar akımlar yapmasını ve onun yol açtığı sonuçları tarih kitaplarında izliyorsunuz. Ama bunlar olmasaydı, bu çatışmalar, savaşlar, bu alt üst oluşlar olmasaydı Orta Asya'nın bozkırlarında yaşayan atlı göçebelerin yaşantılarını hiçbir şekilde bilmiyorduk. Çünkü orada başka sayısız kabile ve onların yaşantıları da vardı.
Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, Geçen yüzyılın antropologlarının ayrıntılı biçimde inceledikleri e, ilkel, tırnak içinde kullanıyorum bu ifadeyi, ilkel kabilelerin yaşantılarına ilişkin ortaya konulan çalışmaların sonuçları bize ilk insanların evrimine ilişkin çok ilginç ipuçları sunuyor. Ne ipuçları sunuyor? Bunlara kısaca göz atalım. Avcı toplayıcı toplulukların en önemli özelliklerinden birisi şudur. Bu topluluklar hiçbir yerde sabit kalmazlar. Yani bitkilerin yetişme durumuna ve av hayvanlarının göç yollarına göre kendilerini ayarlarlar. Yani yılın belli döneminde belli bitkileri bulabilecekleri yerlere giderler. Ya da yılın belli dönemlerinde belli göçler ya da belli hareketlilikler sağlayan hayvanları takip ederek onları avlamaya çalışırlar. Dolayısıyla bu avcı göçebe toplulukların sabit bir yerleri yoktur. Sabit yerleri olmadığı için bunlar gittikleri herhangi bir yerde birkaç saatlik kısa bir çabayla derme çatma kulübeler yaparak onlar içerisinde yaşarlar. Yani bu derme çatma kulübeyi örneğin akşamları, geceleri yatacakları zaman şempanzeler, doğal ortamda yaşayan şempanzeler, orangutanlar, goriller de yaparlar. Bunlar da kendilerine ağaçların üzerinde, dalların üzerinde ince dalları ve daha kalın dalları üst üste koyarak ve üzerine yapraklı ince dallar koyarak kendilerine yatak yaparlar. Bunun gibi bu avcı toplayıcılar kolay bir biçimde kendilerine barınacak, kalabilecekleri yerleri yaparlar. Birinci özellik bu. İkincisi, bu avcı toplayıcıların bildik anlamda bir eşyaları yoktur. Yani birlikte taşıyacakları kap, kacak, giysi, misi hiçbir şey yoktur. Esas olarak zaten giysileri yarı çıplak haldedirler. Giysileri ya çok basit çok basit giysilerdir. Bir şort gibidir ya da çoğu durumda ona bile ihtiyaç duymazlar. Özellikle sıcak bölgelerde olanlar çıplaktırlar, yani üstlerinde hiçbir şey yoktur. Bu insanların kalıcı yerleri olmadığı gibi taşıyacakları ya da ait oldukları, sahip olacakları ve sahip olduklarının olup olmadıklarına göre bir çekişme söz konusu olacak malları da yoktur, mülkleri de yoktur. Dolayısıyla bu topluluklarda mülkiyet diye bir kavram pek yoktur. Yani herkesin ihtiyacı olabilecek şeyler her an ellerinin altındadır ya da doğadan hazır bir biçimde ele alabilirler. Bütün bunların sonucu olarak bu avcı toplayıcılar örneğin eşitlikçi topluluklardır ve bu eşitlikçilik konusunda çok duyarlı, çok hassas ve çok nasıl diyeyim, sıkı bir gözetim altında bulunurlar. Yani birbirlerine hiçbir şekilliyle hükmetme diye bir şey yoktur ve buna izin vermezler. Vermek de istemezler. Dolayısıyla bu topluluklarda hiyerarşi diye bir şey yoktur. Peki hiyerarşi yoktur ama bu topluluklarda farklı bireyler, farklı yetenekleri olan bireylerin örneğin diyelim attığını vuran çok iyi avcılar olabilir. Ya da bu ihtiyaçları olan ok ve yayları yapan becerikli ustalar olabilir. Bunlara değer verirler. Bunların yaptıklarına önem verirler. Fakat bu önem verme ve değer vermeyi onlara bir ayrıcalık sağlayabilecek biçimde gelişmesine de izin vermezler. Bu konuda çok hassastırlar ve bu konuda çok dikkatli davranırlar. Diyelim belli bir usta ok ya da yay yapıyor. Bunun için belli malzemeleri, belli şeyleri kullanabilir. Fakat bu yetenekleri ya da bu olanaklarıyla, bu konudaki becerileriyle diğerleri üzerinde bir tahakküm kurmaya, bir egemenlik oluşturmaya ve bir hiyerarşi oluşturmaya yönelik bir çabaya hiçbir şekilde izin vermezler. İzin vermemek için
çok değişik mekanizmalar geliştirmişlerdir. Yani bu mekanizmalar öyle ayrıntılara gelinmiştir ki, örneğin diyelim bir avcı grubu avlanmaya gitti. Av getirdiler. Yakalayıp getirdiklerinde o avı öldüren avcı hiçbir zaman bunu ben avladım, ben getirdim demez. Örneğin birçok toplumda antropologlar bunlara ilişkin değişik örnekler vermişlerdir. Örneğin diyelim avcılar geldiler, bir tane büyük bir geyik avladılar ya da işte büyük bir avladılar, ortaya koyarlar. Akşam olduğu zaman bu yiyecek paylaşılacaktır, pişirilecek ve paylaşılacaktır. Eğer siz gidip sormadıkça, özel olarak birileri sormadıkça, o avı vuran kişi hiçbir şekilde ben bunu avladım demez. Yani ben bunu avladım dediği an zaten kendine bir böbürlenme ve şişinme vasıtası çıkardığı için hemen okları üzerine çeker. Onunla alay etmeye başlarlar. Onu bu şekliyle kendini önemsediği ve abarttığı için eleştirmeye başlarlar. Hatta o kadar ki diyelim birisi bir av vurdu, avladı. Uzak bir bölgede, diyelim işte 2-3 kilometre ötede bir av buldu. Tek başına onu taşıma şansı yok. Kamp yerine geldi ve diğer bireylere dedi ki ben bir av vurdum. 5-6 kişi birlikte giderler. İlk gittikleri zaman diyelim av orada olduğunda onu görenler, ya bizi bunun için mi çağırdın? Bu nedir böyle? Bilseydim bu kadar çelimsiz, sıska bir şey olduğunu, bu kadar yolu gelmezdim falan diyerek o avcının yaptığı işi küçümsemeye çalışırlar. Ve bunu bilinçli bir biçimde yaparlar. Yani bu verdiğim örneklerden de kolayca anlaşılabileceği gibi avcı toplayıcı topluluklarda hiç kimse hiçbir becerisi nedeniyle diğerlerinin üzerinde bir egemenlik ya da baskı oluşturabilecek bir biçimde kendini öne koyup yaptığıyla övünemez. Peki övünmeye çalışırsa ne olur? O zaman iki şey olur. Birincisi, onunla herkes alay etmeye başlar. Alay ederler ve küçümserler. Alay edip küçümsemeleri doğrudan doğruya olabileceği gibi mizahi bir takım takılmalar biçiminde de olabilir. Ve dolayısıyla bu mizahi takılmalar aslında o kişinin kendini önemsemesi ve abartmasının önüne geçmek içindir. Dolayısıyla ilk insan topluluklarında mizahın nasıl ortaya çıktığına ilişkin önemli bir veriyi de buradan yakalamış oluyoruz. Yani mizah dediğimiz etkinliğin, hayvanlarda örneğin mizah diye bir şey yoktur, görmeyiz. Evet, bazı hayvanlarda muziplikler vardır. Birbirlerine takılırlar, oyun oynarlar, şaka yaparlar. Bunlar görülebilir ama insanlardaki gibi eleştirel amaçlı mizahın söz konusu olması hayvanlarda pek olanaklı değildir. Bunun nedeni işte insandaki bu üst bilişsel bir faaliyet olarak mizahın ortaya çıkmasının temelinde aslında bu yatıyor. Yani insanlar birbirlerine karşı sürekli bir kontrol ve denetim sürdürmek durumunda oldukları için mizahı geliştirmişlerdir. Yani ahlakın ortaya çıkması nasıl bir zorunluluksa ilk insan topluluklarında eşitliğin sürdürülmesi ve eşitliği sağlayıcı mekanizmalar açısından alay etme, mizah ve yerginin de böylesi bir pratik amacı ve hedefi vardır. Dolayısıyla ilk insanlarda yergi, mizah ve eleştirinin ortaya çıkması ilk insan topluluklarının eşitlikçiliğinin zorunlu bir sonucu olarak gözüküyor. Avcı toplayıcı topluluklarının yaşantıları açısından
ilk insan topluluklarına ışık tutabilecek özelliklerden bir diğeri de aslında onlardaki paylaşma dürtülerinin ve paylaşma arzusunun son derece güçlü ve yaygın olmasıdır. Elde edildiğinde, bir av getirildiğinde ya da kadınlar ya da çocuklar belli bir yere gidip belli bitkileri toplayarak kamp yerine döndüklerinde hiçbir zaman bu toplanılan yiyecekler ve elde edilen yiyecekler tek başına tüketilmez. Mutlaka hep birlikte tüketilir ve eşit bir biçimde tüketilir. Dolayısıyla bu eşitlikçilik olmadan ilk insan topluluklarının yaşayabilmeleri olanaklı değildi. İlk insan toplulukları birbirleriyle ilişkiler bakımından son derece paylaşımcı, son derece eşitlikçiydiler. Ve bu eşitlikçilik aslında bizim bugünün dünyasında gördüğümüz eşitçilikle hiçbir ilgisi yok. Bildiğiniz gibi bugünkü eşitlikçilik esas olarak şudur. Yani sen karşındaki kişiyle eşit sayılırsın. Ama senin belli malların, mülkün ya da mülkiyetinde belli şeyler ya da belli becerilerin varsa sen onlara titizlikle sahip çıkarsın ve onlara korumak yönünde de bir eşitlik talebin olur. Oysa ki avcı toplayıcılarda böylesi bir eşitçilik yok. Çünkü onların sahip olabilecekleri mal ve mülkleri yok. Mal ve mülkleri olmadığı gibi sahip oldukları, avladıkları ya da buldukları herhangi bir değer, besin ya da başka bir olanak mutlaka başkalarıyla paylaşmak zorundalar. Eğer bu paylaşmayı yapmazlarsa o zaman ilk olarak küçümsenme, alay edilme, dalga geçilme ve yergi başlar. Eğer muhatap olan kişi bunları aldırmayarak kendi ayrıcalıklı ya da farklı konumunu sürdürmeye çalışırsa topluluk onu dışlamaya başlar. Bunun biraz bir adım ötesi topluluktan atılmaktır. Atılırsın yani. Eğer bu konuda ısrarcı olursan da topluluk hep birlikte sana haddini bildirir. Bu ilkel toplulukların eşitlikçiliği öylesine sıkı, kuvvetli ve titizlikle izlenilen bir şeydir ki bu topluluklarda, ilkel topluluklarda ve dolayısıyla evrimsel olarak ilk insanın atalarının geliştirdiği toplumsallık sürecinde kesinlikle toplum içerisinde bir hiyerarşi ve mesleki uzmanlaşma yoktur. Yani kuşkusuz cinsiyete bağlı olarak bazı özellikler vardır. Örneğin diyelim belli kadınlar ebelik görevini yapar. Ebeliği erkekler yapmaz örneğin. Buna gerek de yok. Ama kadınlar çocukları emzirdikleri için kadınların örneğin kamp yerinden fazla uzaklaşmamaları gerekir. Bebeklerini kucaklarında taşırlar. Dolayısıyla toplayıcılık yani bitki toplayıcıları kadınlara ve çocuklara özgü olabilir. Bunlar doğal cinsiyete bağlı olarak gelişmiş iş bölümünün zorunlu sonuçlarıdır. Ama erkekler örneğin uzun mesafeleri kat edebilip güçlü av hayvanlarını avlayabilecek beceriler geliştirdikleri için ağırlıklı olarak avcılık erkeklere düşmüştür. Yani böylesi bir iş bölümü ve uzmanlaşma söz konusudur. Ama bunun dışında kendisini bu uzmanlaşmayla ayrıcalıklı kılabilecek hiçbir pozisyona izin vermezler. Ve dolayısıyla eşitlikçilik konusunda o kadar titizdirler ki hiç kimsenin şeflik yapmasına ya da gruba hükmetmesine izin vermezler. Verilmediği için de bütün kararlar topluluk içerisindekilerin ortak kararıyla alınır. Yani çoğunluk örneğin şu yöne değil de bu yöne gidelim denirse oraya gidilir. Ve buraya gidildiği zaman herkes de mutlaka oraya gitmek zorunda değildir. Gitmeyenler de gitmez. O konuda da bir zorlama yoktur. Yani topluluklar içerisinde. Şimdi peki bu topluluklar içerisinde şeflerin, yöneticilerin
hiyerarşik olarak ayrıcalıklı kişilerin belirmemesi ya da ortaya çıkmasını ne engelliyor? Biraz önce anlattığım gibi bunun önemli nedenlerinden birisi toplumsal eleştiri, mizah ve bunlarla birlikte de dedikodu. Yani dedikodu, şimdi milyonlarca yıl önce dedikodunun nasıl yapıldığını anlatmaya çalışırsak bu bildiğimiz anlamda bir konuşma olmak zorunda değil. Biliyorsunuz insanlar birbirleriyle iletişimlerini yüz ifadeleriyle, kaş göz oynatarak, en önemlisi de bakışlarıyla anlatırlar. Dolayısıyla toplumsallaşmanın ilk insanlaşma sürecinin başlangıcında insanlar bu konularda olağanüstü yetenekler geliştirdiler. Dolayısıyla sesli konuşma, bugünkü gibi kelimeleri bu eklemli bir biçimde konuşma olmasa da belli jestlerle, bakışlarla, hareketlerle, mimiklerle belli sesler çıkartarak birinin diğerlerini eleştirmesi, onu ayıplaması yeterli olabilir. Dikkat ederseniz insan dilinin sesli insan konuşmasıyla birebir özdeş olmadığını defalarca vurgulamıştım. İşte bu olayın geçmişine döndüğümüz zaman insan dilinin kökeni buralarda yatıyor. Yani ilk insanlar kuşkusuz bugünkü gibi eklemli konuşma, sesleri bizim gibi çıkaramıyorlardı. Çünkü ses kutuları, doğal olarak konuşmayı sağlayabilecek biyolojik donanım, örneğin diyelim dilimizin kökeninde bulunan hyoid kemiği ilk insanın atalarının çoğunda yoktu belki. Hyoid kemiğinin çıktığı döneme ilişkin antropolojik, paleoantropolojik veriler 50-60 bin yıldan öncesine gitmiyor. Yani bulunmuş en eski hyoid kemikleri ancak bu tarihlere yapılıyor. Bundan öncesine ait bir hyoid kemiği yok. Yarın bir gün genetikteki bir takım gelişmeler ilerlediği zaman insanın konuşmasını olanaklı kılan biyolojik donanımla ilgili bir takım şeylerin ne zaman evrimleştiğini kuşkusuz ortaya çıkaracağız ama bugün için bunları bilmiyoruz. Ama insan dilinin nüvelerinin ilk insanlarda bu biçimde yavaş yavaş ortaya çıkmış olduklarını söylemeden geçemeyiz. Demek ki ilk insanların eşitlikçiliğini sağlayan önemli mekanizmalardan birisi de ilk insanlarda kendini farklı kılan, farklı kılmaya çalışan ve bu yolla başkalarını tahakküm kurmaya çalışan kişilere yönelik toplumsal denetim, baskı ve caydırma mekanizmalarının gücüdür. Bunlar da neden oluşuyor? Alay etme, hor görme, dudak bükme, jestlerle de olsa dedikodu ve o kişiyi hakkında bakışlarla, hal ve hareketlerle, onunla yüz yüze gelmemeyle, bütün bunlarla ifade edilebilir. İlk insan topluluklarında eşitlikçiliği ve şef ya da şef benzeri kişilerin ortaya çıkmasını engelleyen önemli özelliklerden birisi de o dönemin koşullarındaki topluluktaki silahların dengeli olmasıdır. Yani birisi örneğin çok güçlü olabilir. Tek başına tıpkı işte gorillerde olduğu gibi tek başına bütün rakiplerini yenebilir, dize getirebilir. Ama insanlaşmanın gelişmesiyle birlikte, ayağa kalkmayla birlikte eller serbest hale geldiğine göre insanlar ilk toplumsallaşma döneminden itibaren değişik aletler kullanmaya başladılar. Yani bu aletler bildiğimiz anlamda diyelim bir uzun düz bir sopanın ucuna çakmak taşını bağlayarak oluşturulmuş bir mızrak ya da el baltası olmak zorunda değildi. Örneğin doğadan bulunan herhangi bir
sağlam bir sopa, dikenli bir kalınca bir dal ya da bir taş. Bütün bunlar aslında doğada hazır olarak her yerde bulunabilen bir şeyler. Dolayısıyla çok güçlü birisi diyelim topluluktakilere hükmetmeye çalıştığında 10-15 kişi, 20 kişi ona hayır dediğinde o kişi onlara karşı bir şey yapabilecek durumda değildir. Çünkü ellerine taş aldıklarında 9-10 kişi en güçlü, kendilerinin 2 katı, 3 katı da güçlü olsa kişiyi kolaylıkla hakkından gelebilirler. Dolayısıyla üretim araçlarının, aletlerin, edevatların ve silahların o dönemde son derece gelişmemiş olması da ilkel topluluktaki bireylerin eşitlikçiliğini sürdürme bakımından önemli bir avantaj sağlıyordu. Vaktim daralıyor. Bu konuyu bir sonraki videoda devam etmek üzere burada sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.